Evet dostlar, bir cumartesi akşamı yine ziyaretçilerin video saatindesiniz. Bu hafta hava şartlarından dolayı sizlere araştırma videolarımızı çekemediğimiz için sizleri de ziyaretçilerin video saatinden alıkoymamak ve cumartesi akşamlarını sabırla bekleyen izleyicilerimize e, hüzün yaratmamak adına bu hafta gazeteci, araştırmacı yazar Ali Bektaş'la çok güzel bir sohbet yapacağız. Çok değerli bir sohbet. Öncelikle Ali abim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Şimdi Ali abim, bu hafta seninle herkesin benim de yıllardır çok merak ettiğim, yıllardır sevdiğim Illuminati'nin hedefleri, Illuminati nedir? Bununla ilgili e, bir sohbet etmek istiyorum. Önce kendinden biraz bahseder misin Ali abi? Şimdi gazeteci yazar olarak Tabii, 40 seneye geçirdik. değil mi? 41. senemizdeyiz. 40 sene Yani geçirdin Ali abim. Bir de şurada mesleki gördüğüm başlama falan. kaç tane Bunlar bir kitap? kısmı. Vallahi herhalde 20'ye yakındır. Bazılarının baskıları da yok arada. Çok güzel. Yani şey içerisinde bazıları da yeniden basılacak olanlar var. Yeni projede bekliyoruz tabii. Yayın evi e, biraz konumları falan şey var. Bugün malum kitap bastırmak kolay da değil. Evet. Yani bir maliyet, şu gördüğünüz maliyeti sadece 50 bin lira kağıt, karton, kapak bilmem nesi ikinci baskıya ki ortak oldum. Evet. Bıraktık yani 25 bin lirası Kaç benden yıl oldu abi çıktı yazalı falan. onu? Bunu 2016'da çıktıydı ilk. Ondan 2016. sonra ikinci baskıyı da Aralık ayında tamamladık. Çünkü çok kitap talep oldu buradan bu İslam'la ilgili. Tabii şimdi Illuminati şeytanı tapanların, Amerika'dakilerin tabiriyle küreselcilerin, küresel şeytancıların, yani Trump'ın da mücadele ettiği bir grup bu. Bir örgüt, bir e, din veya tarikat diyemeyiz. Çünkü şeytana tapıyorlar. Ve sonuç itibariyle müthiş bir güçleri var, müthiş bir paraları var. Ve dünyanın patronları şu anda ve bunu 13 aile koordine ediyor. Onlar. Tabii onların da alt kademelerde 300'ler meclisinden giriyorsunuz şeye kadar. Her üst kademelere kadar çıkıyorsunuz. Ve dünyadaki tüm paralar ve şeyler bunlara akıyor. Evet. Yani alışveriş bugün Türkiye'de markete gidiyorsunuz. Yani şuradan çekimimiz bitsin markete gidelim 300 lira bir şey alsak 200-300 lira onların %1'i ikisi bunların hesabına para olarak gidiyor. Yani düşünün o sistemi. Gıda, ilaç, silah sanayi zaten ellerinde. Finans, basın, medya, televizyonlar, diziler, müzik endüstrisi, film endüstrisi bitti zaten bir şey Evet. kalmadı ortada bankacılığa kadar. Ama Illuminati tabii çok enteresan bir kuruluş. Daha 1780'lere falan dayanıyor şeyde Almanya'da. Edwin Westphal diye bir adam Mason'un hocasına kabul edilmiyor ki çünkü popülerdir Masonluk Avrupa'da. Kabul edilmeyince bu adam kendisi bir Masonluk teşkilatı gibi bir örgüt kurmaya karar veriyor. Aslında Illuminati'nin anlamı şeydir, ışın yani aydınlanmış insan demektir. Aydınlanmış kişi ne demek? İşte okumuş, bilgi, alim kişiye biz şeyin karşılığı aydınlanmış kişi olarak geçiyor. Böyle bir şey kuruyor. Kısa sürede çok şey topluyor etrafına. Müritler diyelim. Çok inanan insanlar topluyor. Edwin Westphal bunları başarıyor fakat Bavyera kralı durumdan hoşlanmıyor ve örgütün kapatılmasını, bunların tutuklanmasını istiyor. Bunlar haber alınca kaçıyorlar. Örgüt kapatılıyor Münih'te ve ortadan kaldırılıyor falan. Yani kapandı diye ve artık tehlike arz etmeyecek diye söylüyorsunuz. Bunlar kaçıyorlar. Bir kısmı Fransa'ya gidiyor. 89'daki ihtilal içerisinde bile görev alanlar var. Yani ihtilali yönlendirenler falan. Tabii hedefleri ne? O Edwin Waspaut'un hedefi şu. Bir, imparatorlukların ve krallıkların parçalanması. İki, çok önemli bir şey. Ailelerin parçalanmasını istiyor ki saldırılar budur. Üçüncüsü küçük parçacık devletler olacak dünya genelinde. Ama ondan sonra kendilerinin imparatorluk kuracağı, kendilerinin güç olacağı bir örgüt planlaması içerisinde gidiyorlar. Ve tabii bu arada yüzyıllar geçiyor. Yani şeyde pek başarılı olamıyor. Edwin Waspal kayboluyor zaten. Daha sonra Amerika'ya gitti söyleniyor. Çünkü bu konuda çok kitap yazıldı ilk başta Illuminati ile ilgili. Ve sonrasında anca 20. yüzyılda 1940'lardan sonra David Rockefeller'la iş başlıyor. Yeniden bir örgüt adıyla kuruluyor. Yeniden şey yapılıyor. Rothschild'ler var. Rockefeller'ler bunlar zaten
Amerikan dolarını basan ve Amerikan devletine faizle veren insanlar. Şimdi tabii kendileri şunu planlamasını, yani dünyadaki iki gücü söylüyorum her zaman. Biri evangelistlerdir, Amerika'da kilise evangelistler. İkincisi küreselciler, şeytana tapan küreselciler ve son Amerikan seçimlerinde gene kilise kazandı. Yani Trump kilisenin adamıydı. Ölükten kazandı. Kamala Harris ise küreselcilerin adayı. Sonuç şu: Hindistan'da ayinlere katılan bir kadın. Çünkü annesi Hintli. İnanç sürüyordu. Bundan dolayı bizim tarafımızı ilgilendiren olay bir kere Katolikler, Papa falan bile de kontrollerinde yani. Onu açık söyleyelim. Bizi ilgilendiren taraf maalesef Mekke-Medine meselesidir. Yani oraya geldiğimizde Mekke'deki olaylar çok fazla etkilemeye başladı ve biz bunu 2004'ten bu yana olan operasyonları anlatıyoruz. Birincisi, burada padişahın, bakın Osmanlı döneminde ne zaman 1574 tarihli ferman, yani 1574 2025'teyiz. Ne diyor? 2. Selim 5 metreyi geçen kendi evim dahil her bina yıkılsın. Kabe'nin yüksekliği, yani Kabe'den yüksek bina yapılmazdı. Fermanla da bunu Osmanlı belirtmiş zamanında. Böyle bir şey yok şu anda. Evet. Orada bizim Ecdat Kalesi vardı. Şurada görülen şeydi. Ve Zemzem Towers diye bu 72 katlı şeytani binayı, gökdeleni diktiler. Halbuki kale yıkıldı. Evet. Ve bu güneş saatinin gölgesi şeytan gibi düşüyor değil mi abi? O da olabiliyor. Yani onun tam şeyinde. Fakat bilerek tabii ki. Çünkü 72 katlı bu adına da Zemzem Towers koydular. Yani dalga geçer gibi. 72 şeytanı mühürleyen Hazreti Süleyman'dır. Çünkü onun 3 harfle cinlere ve şeylere falan, şeytanlara hükmettiğini biliyoruz. Yani onları kontrol ettiğini. 72 kat olmasının nedeni 72 bildiklerinden bina 72 kat yapıldı. Üzerine altın bir saat kondu. Buraya kadar tamam. Evet. Üzerine bir de Allah yazısı koydular. Bak ne kadar bir dini hüviyet kazandırdı Suudiler. Fakat Allah yazısının üzerine şeytanın sembolü konuldu. O da hilal diye yutturulan keçi sembolüdür. Yani bu Baphomet'in şeysini simgeleyen, çünkü şeytanı bu Baphomet simgeler. İşte keçi boynuzu, keçi suratı falan, işte kanatları falan filan. Tüm şeysi bu. Halbuki hilal şöyledir. Biraz yan doğrudur. Böyle direkt. Ve maalesef Türkiye'deki bazı yeni yapılan camilerde kullanılmaya başlandı. Minarelere, şeylere, kubbelere etrafında bu şeytanın sembolü olan simge kullanılmaya başlandı. Bu çok acı bir şey. Öğrensinler diye ben söylüyorum. Ona göre tedbirini alsınlar. Yani Diyanet'ten alır almaz. Ama biz söylüyor bir şey olalım. Evet. Ama şunu da söylüyorum. Allah yazısının üzerine hiçbir zaman hiçbir yazı, hiçbir resim, hiçbir şey konulmamıştır. Evet. Merak eden herhangi bir camiye girsin görecek. Allah yazısının üzerinde herhangi bir şey yok. Şimdi tabii bu böylelikten oldu buraya kadar. Ve buradan Kabe'ye tepeden bakıyorlar. Şimdi zamanında işte şimdiki Diyanet İşleri Başkanı eskisi falan gittik de diyor oradan baktık üzüldük bilmem ne falan. Kardeşim adam 32 tane daha rezidans yapıyor. Kabe'yi tepeden seyrediyorlar. Artık yani Kabe'nin hüviyetini, o kutsal atmosferini bozma çabaları var. Ve bunu binanın altında logosu şahmeran olan, yılan kadın bunlar için de çok önemlidir. Şahmeran olan bir kahve zincirinin şeysi var, kafesi var. Yani oradan kahvenizi alıyorsunuz, Kabe'yi seyrediyorsunuz. Yani bakın size nasıl simgeler gönderiliyor. Sonra dönüyorsunuz, Medine'de de peygamberin türbesinin karşısında AVM yapılmış. Gene o ünlü kahve zinciri gene orada. Oradan da kahvenizi alıp peygamberin türbesini seyrediyorsunuz. Bunlar birer mesajdır. Hani sen Allah'ın dinini getirdin ama biz senin karşında kahve içip keyif çatıyoruz. Evet. Mesajlar bu. Tabii bu olay 50 sene öncesine dayanıyor. İlk baştaki gelen operasyon. O da Kabe'nin içine dikilen 3 taş. Kim dikiyor? 3 tane.
O 1975 ve 76 yıllarında Kabe'de restorasyon yapılıyor. Masonik olan bir Frank isminde bir şey geliyor Amerika'dan, mimar. Ve iş bittikten sonra Bu mimarı Arabistan mı getirdi? tabii Arabistan hükümeti, o zaman Kral Faysal var başta. Bu restorasyonu yapıyor. Fakat adam giderken 3 tane taş dikiyor. Bakın şöyle söyleyeyim. 1,5-2 metre boyundaki 3 tane sütunu siz getireceksiniz salonunuzun bir köşesine, ortasına, bilmem neresine, hiçbir anlamı olmadan koyacaksınız. Ancak ve ancak yani dersiniz ki şey olabilir, aksesuar olur, konabilir, yapabiliriz falan diye. Yani düşünceniz o. Bunun bir anlamı yok. Ne çatıyı tutuyorlar, ne bir özelliği var, ne bir şeyi var. 3 tane taşı dikti, yuvarlak 3 sütunu dikti ve gittiler. Gittiler. Bitti. Senelerce kaldı. Daha yeni ortaya çıkıyor. Finalde ne olduğunu söyleyeyim. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği gün 3 tane putu kırdı. Lat, Menat, Uzza. Lat ve Uzza güç, otorite, Menat da parayı simgeler. Güç ve otorite biziz diyor adamlar. Menat da para. Çünkü Amerikan dolarını basıyorlar. Daha ne olsun. Ve bu taşlar hala Kabe'nin içinde. Ve ben ilk bu şey olduğunda o sene 2017'de de tesadüfen Bursa'da bir Kurban Bayramı günüydü. TRT'nin belgeselinde gördüm. İçeriği çekmişler. Ve ondan sonra belli oldu. Sonraki çekilen videolar var. İçeride namaz kılıyorlar. Hatta Kabe açılıyor. İçeri giriyorlar. Namaz kılıyorlar falan. Ve o taşlar hala orada. Adam, sen bizim 3 putumuzu kırdın. Yani tekrar koyduk. Biz daha koyduk. Bütün olayın temel özü bu. Sonra kapatılmaya başlandı. Yalnız 2035 Kabe planlarının resimlerini Google'dan herhalde kaldırdılar. Çünkü ben bu kitabı onu koymak istedim. Bir dönem kopyalanmadık, kaldı. Bazıları bulundu. Sonra buldum birkaç şeysini falan ama kaldırdı Google. Bakın çok ilginç bir şey. O resimlerin arasında 9 kapı yapılacak. 9 rakamının sırrını da biliyorlar. Tanrı'ya isyan rakamlarından biri. Kabe'ye 9 kapıdan gireceksiniz. Ve girişinde de ana büyük bir giriş yapıyorlar. O da paganizm dönemindeki, antik çağlardaki, binlerce yıl önceki çağlardaki tapınaklara girişin modeli. Yani kat gireceksiniz. Yani siz bir pagan tapınağına girerek Kabe'nin etrafına geleceksiniz. Kabe'ye öyle gireceksiniz. Orada tavaf edeceksiniz. Bugün gidiyorlar, Umre'ye gidiyorlar işte. Ya işte bana gelip söylüyorlar. Hocam böyle şey oluyor. Güzel, ulvi bilmem. Kardeşim tamam, oradaki Allah'ın enerjisi var orada. Yani onu hissediyorsun, edebilirsin ama bunu engellemek için herifler ellerinden gelen her türlü şeytani şeyleri yapıyorlar. Hani beyaz bir duvarı badana yaparsınız, beyaza boyarsınız da bir çocuklar gelir, resim çizer, kalemle şu bu falan filan. Onun gibi bir şey bu da. Yani o açıdan sahip çıkıyor musunuz? Hayır. Ve çıkılmadığı için İslam dünyası, bugün 50'den fazla ülke var. Niye ağızlarını açmıyor? Bir iki kere bir şeyler olunca Suudi Arabistan dedi ki bu burası bizim malımız dedi. Bizim topraklarımız, karışamaz. Ne demek karışamazsın, ne demez. Evet. Yani şey olarak benim şeyim, yani sonuçta, ama maalesef bu. Şimdi, bu konuya soracağım Ali abi. Lafını kestim. Tamam. Atatürk'ün kâretlerinde de bununla ilgili, bu Arap dünyasıyla ilgili bir yazım var. Evet. Yani birliğiyle ilgili. Şöyle, Vahabi bunlar. Evet. Şimdi düşünce yapı itibariyle Osmanlı'ya isyan edenler bu. Bizde çelişkiler, tarihi çelişkiler, kafa araştırmaz ve o çelişkiyle yaşar. Kardeşim diyor ki, efendim Araplar din kardeşim. Araplar din kardeşim falan değil. Tam aynı dinden olabiliriz ama adam iyi mi kötü mü ne içeri görüyorsun. İcraatından bana ne, beni ilgilendirmiyor. Ama onun dışında sen Araplar din kardeşi derken Osmanlı'ya ihanet edip binlerce Türk askerini gene Araplar öldürdü. Evet. Merak edenler Fahrettin Paşa'nın anılarını okusunlar. Fahrettin Paşa son ana kadar. Siz düşünemiyor musunuz? Yiyecek yok. O askerleri çekirge kavurup çekirge yemişler. Ama peygamberin türbesini ve Kabe'yi korumuşlar. İngiliz işbirlikçisi Vahabilerle birlikte. Ve sonuç o. Türkiye'de son yıllarda en az 15-20 yıldır
gösterilmeyen bir film var. İşte Lawrence'ın filmi. 3 saattir zamanında seyrettik. Korkunç. O hastanelerde yaralı, Şam'daki hastanelerde Araplar giriyor. Yaralı Osmanlı askerlerini öldürüyor. Trenlere saldırıp Osmanlı askerlerini öldürüyor. Mekke Medine'ye saldırıp Osmanlı askerlerini öldürüyor. Biz Osmanlıcıyız. Bu nasıl bir kafa? Ondan sonra bunları yapan Arap'ı nasıl seviyorsun? Ayrı bir kafa. Yani katili niye seviyorsun? Ve sonuç Vahabilik 2. Mahmut zamanında çıktı. İsyan ettiler. Vahabilik İngilizler kışkırttı. Ve sonuç 9 sene 2. Mahmut zamanında 9 sene hacca gidememişler. Ancak ordu toplanıyor. Mısır'dan da devreye giriliyor falan filan. O isyan bastırılıyor. Vahabilerin başındaki adam ve oğlu getiriliyor. Sultanahmet Meydanı'nda idam ediyor Mahmut. Ama 100 yıl sonra İngilizler tekrar Vahabiliği piyasaya çıkarıyorlar ve Vahabiliği sokuyorlar. Şimdi Vahabiliğe de diyor ki enteresan mezarlar kaldırılacak diyor. Şimdi Atatürk'ün olayına denk düştüğüm noktaya geliyorum. Onlar birçok ünlü birçok İslam büyüklerinin 4 halifanın falan mezarlarını kaldırma dermişler ve kaldırılması gereken tek mezar kaldı şu anda. Tek türbe kaldı. O da Hz. Muhammed'in türbesi. Onu kaldırmak istiyorlar. Çünkü hangi 3 dinin peygamberi biliniyor yerinde? Hz. İsa gökte biliniyor. Musa'nın mezarı kayıp. Bir tek peygamberimizin türbesi orada Medine'de. O biliniyor. Onu da kaldıracaklar. Kabe'yi de boğacaklar. Ki binalarla boğdular şu anda. Yollarda yapılıp üst kat yollar çıkartılmaya başlandı. Finalde sizin İslam'a indirilmiş en büyük darbeler var. Tüm İslam dünyası susuyor. Kaç kişi? Nereden baksanız 1 milyar 600 milyon kişi. 1,5 milyardan fazla insan susuyor. Susuyorsanız o zaman Mekke Medine'ye nasıl sahip çıkmadınız Allah sorduğunda cevabını siz verin. Vereceksin. Nasıl cevap vereceksin bilemeyeceğim. Şimdi burada Atatürk bunu duyuyor. Bakın onu saklama derdine düştüler. Türkiye'deki Yahudi demeyeyim de Atatürk düşmanları inanılmaz derecede saklamaya düştüler. Atatürk dedi ki ben de çok ünlü bir tarihçi ve kökeni de Mason olan bu tarihçiyle tartıştım bu konuyu. Adam diyor ki Atatürk ordumdan gelirim. Eğer siz Hazreti Muhammed'in türbesini kaldırmaya kalkarsanız diye gücü ele geçiren o şerifin karşı çıkıyor ve onun üzerine yapıyor. O tarihçiden biz bu konuyu konuştuğumuzda adam dedi ki ya nasıl olur dedi. Suriye var arada, Suriye'yi geçemez. İşte Fransızlar izin vermez orduyla şu olur bu olur. Dedim ki Suriye sömürge. Öyle bir ordu olsa Fransızlar bulaşmaz. Hadi orayı da geçtim. Onun dışında dedim hani gemilerle de gidebilir mi? Gider. Yani en azından Filistin'e çıkarsınız. Mısır üzerinden gidersiniz. Her türlü olur. Onu da bıraktım. Hani biraz haritayı biliyorsanız Irak üzerinden gider. Irak'tan aşağı in, sağa döndün mü Mekke'ye, Medine'ye, Suudi Arabistan topraklarına girersin. Ondan sonra kaldı. Onu saklama derdine düştüler. Sonra sulandırdılar. Efendim tarihi öyle değilmiş. Tarih 1925 falan olması lazım. O tarihlerdeki mevzu 1917'ye 19'a falan çevirdiler. O zaman orduda değil ki Atatürk 1917 orada tamam Birinci Dünya Savaşı. Daha ortada böyle bir şeyler yok. 1919'da da zaten Anadolu olayı var. Anadolu'ya çıkacak. Yani saptırma söz konusuydu. Bundan dolayı. Ama onun dışında bugün Suudi Arabistan kopmuş vaziyette gidiyor. Bir Avrupa ülkesi gibi, bir Amerika gibi şu anda. Evet. Bütün partiler, neler yapıyorlar. Ve o Selman denen adam biliyorsunuz birçok projeleri var. Genom şehri kuruyor, yeraltı şehri inşa ediyor. Onun dışında çok daha önemlisi sahte Kabe yapıyormuş. Ve ben de bu kitabın 2. baskısını koyalım dedik. 200 sayfa yetiştiremedik. Matbaadan olmadı ama 3. baskıya inşallah koyacağız onu. Resmi de var. O da olay şu. Adam New York'taki Rockefeller Center binası gibi ki o bina 401 metre yüksekliğindedir. Yani 400 metre. Ve bundan 20 tanesinin yan yana inşası için plan yapmışlar Riyad'da. Ve bu yapıldıktan sonra bu 20 binayı
Kabe gibi, Kabe modelinde küp biçiminde kapatacaklar. Düşünebiliyor musun? Sahte Kabe'nin derdine düşmüş. Tabi oradaki bazı din adamları da bunun şeyini yapıyor. Fakat Selman bir adam. Yani insanları biliyorsunuz son mevzularını falan hiç acıması olmayan bir adam. Diyor ki 500 milyar dolar oraya harcıyor adam. Yani bunu yapacak 35 bin kişi yaşayacakmış içinde. Niye kapatıyorsun sen Kabe benzeri? Mesele orada. 20 tane rezidansa dik orada kalsın. Hani ne yaparsan yap. Tabi bunlar onun şeysinden ilgili. Bunun şeyinden falan alakası yok. İslam diniyle şundan bunlar. Peki İlluminati neden İslamiyet'i yani ilk hedefi İslamiyet mi yoksa bütün dinler mi? Bütün dinler aslında da yani Katolikler zaten Papa ve şeyde biraz kontrolünde onların da parasal şu bu falan. Yani o Katolik o dünyayı kendinden hallediyor ama en kolay hedef biziz ve en önemli hedef biziz. Aslında biz ne Kur'an-ı Kerim anlatabiliyoruz Avrupa'da, Amerika'da insanlara doğru düzgün anlatanlar yok. Ben zaman zaman sosyal medyadan yabancı profesörlerin konuşmalarını dinliyorum. Ve ne insanlar geliyor. Mesela Gazze olayında Amerika'da bir kadın profesörün videosu geldi. Kadın diyor ki ben diyor İsrail'in bu Gazze'yi bombalaması, çoluk çocuk katliam yapmasından önce Kur'an-ı Kerim'i okusaydım ve orada Allah'ın işte bu zalim kan dökücüleri için olan ayetini kadın yorumluyor ve o ayeti okusaydım işte Müslümanların Allah'ının çok zalim ve acımasız bir Allah olduğuna inanırdım diyor. Çünkü orada Allah diyor ki siz öyle zalimsiniz ki diyor. Biz sizi dirilteceğiz, tekrar yakacağız. Dirilteceğiz, tekrar yakacağız. Şimdi o tabiri kadın İsrail'in Filistin'e yaptığı katliamlardan sonra idrak etmiş. Demiş ki kadın Allah burada doğru söylüyor. Kadının dediği. Çünkü bunların katliamını gördükten sonra Allah'ın boşuna ayet göndermediğini anladım diyor. Yani tabii çok aydın insanlar Avrupa'da, Amerika'da var. Orada bir katliam var. Maalesef İslam dünyası nerede? Yok. Bitti. Hatta çok daha iyi bir şekilde oralar sürerken işte şeyler başlamıştı. Alemler başlamıştı biliyor musunuz? Yani Suudiler yası bitirdi. Şimdi bak şurada yası bitirdi. Ne diyor? Festivali iptal etmedi. Yüz binlerce kişi festivalde içki, gırla, uyuşturucu bile var. Yani ne olursa hadi buyurun Suudi Arabistan. Yeni bir haber mi abi? Bu tabii bu şeyle alakalı. Dur bakarsak 2 Kasım 2023. 23 Kasım bir ay öncesinde başlamıştı savaş. Yani bu noktada adamın enteresan işleri var. Kimse şeyine karışamıyor, edemiyor ve şu anda tabii kral olan o zaten. Yani baba gözüküyor da yani resmi ama perde arkasında bu adam. Ve bu da maalesef bunu gerektiriyor. Yani diğer şeyler de böyle. Amaç dininizin zayıflatılmasıdır. O da var. Sağ olsun bir okuyucumuz bir kızcağız hakikaten enteresan bir şey çekti. Şimdi Kabe burada. Kabe'nin etrafını çevirdikleri bir yollar yapmışlar. Yani diyor ki insanlar çok tavaf edebilmen için ancak yolun üstüne çıkıyor. Yola çıktığın zaman da Kabe aşağıda. Şimdi orada da başka bir şey gelenek uydurmuşlar. Eskiden tavaf için hacca gelen kişilere yürüyemiyorsa falan tahterevanla dolaştırılır ve tavaf edilir falan. O tür şeyler konuşulurken şimdi hasta ve engelliler için golf arabaları yapmışlar. Öyle 4 kişi 5 kişi golf arabasına oturuyorsunuz. 7 kere tavaf ediyorsunuz. Ne oldu? Haçtasınız. Kabe'yi tavaf etmiş oluyorsunuz. Evet. Peki dedim ki bak bu açılış kapısıdır bu. Sonrasında siz açıldıktan sonra ne yapabilirsiniz? Gelirsiniz jipinizden, Mercedes'inden, lüks arabanıza oturursunuz koltuğa. Arabayla 7 kere tur atarsınız. Tavaf yaptım der çıkar gidersiniz. İşte buyurun. Yol buralara doğru gidiyor. Ne yazık ki hedeflerinde Hazreti Peygamber'in türbesini kaldırmak ve bu konuda bundan 4-5 sene önce gene bir konu gündeme geldi ve maalesef Rus basını yazdı. Bizde bir iki gazete anlı şanlı gazetelerden bir iki tanesi bile
ufacık köşelerinde bir şey yaptılar. Rus basından aldılar. Rus basını olaylar falan büyüyünce Suudiler geri çekildi. Yani hedef peygamberin türbesi, işte dediğim gibi onu kaldırmak. Peki abi bu kitabı ilk yazdığında tepki aldın mı? Yok değil mi? Şöyle bir şey oldu. Çok aileden bir gelinimizin, teyzemin oğlunun kızı işte, yani eşi. Onun halasının oğlu şu anda da hala görevde. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başkan yardımcısı. Ve o kişiye biz kitabı söyledik, gönderdik. 5. sene oldu bu. Bir cevap vermedi. Sonra geçen sonbaharda bir mevzu oldu falan, aradık. Konuştuk falan bir şeyden ilgili falan. O dedim ki bakın, bu önemli bir şey. Sizin 150 tane mağazanız var. Yayın eviyle görüşün, alın, satın, ama buradaki bu tehlikeyi ben anlatıyorum size. Yani elinizden değerler gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Değer gidiyor ve değere saldırılar var. Ben bunu anlatıyorum. Ben size ya hocam alın bunu da 5 bin, 10 bin tane alın da parayı kırışalım da demiyorum. Mesele paranın da ötesinde. Satarsa yayın evi şey yapacak. Ha, bunun da yayın evi bana vereceği bir şeyi de neye satacak ya? Şimdiki gibi bir çay parası verecekler. O kadar. Yani o da binlerce satarsan anca şey. Dedim ki sattığınızda siz para kazanacaksınız. Bizden ötürü. 3 kuruş bu işe yatırım yapan yayıncının şeysi. Maalesef böyle bir şey olmadı. İkinci baskı için biz ortak olduk. İşte 6 ay sonra bana ödemeye başlayacakları şey bu. Aralıkta çıkan kitap. Ama buradaki İkinci amaç baskı. işte insanlar İlluminati'nin Bunu öğrensinler. gerçeğini öğrensin. Gerçeği öğrensinler. Peki ne yapmaya çalışıyorlar? Yani hedefleri de. Hedefleri şu. Şimdi evangelistler Tanrı'yı kıyamete zorlayıp işte Tanrı da kızacak bunlara. Diyecek ki Hazreti İsa'yı gönderecek. İşte İsa gelecek, 144 bin Yahudi gökyüzüne çekecek. Sonra gelecek, kendisine inananları diriltecek. Sonra bir daha gidip gelecek. En sonunda 3. gelişinde Kudüs'ün başkenti olacak, imparatorluğu kuracak, altın çağ başlayacak. Böylelikle insanlık bir refaha erecek. Biz dedik herhalde asansör var ki Hazreti İsa yukarı iniyor, çünkü ölmüş de kim geri gelmiş? Onun cevabını soruyorsunuz. Aynı şeyi bize de koydular. Bizim şeyde bugün birçok tarikatından şeyine kadar çocuklar araştırmıyorlar, okumuyorlar, ona inanıyorlar. İsa'nın geri geleceğini. Öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde açık ve seçik bir şekilde Allah tevaffa kelimesini kullanıyor ve benim katıma gelmiş. Şimdi Allah'ın katına gitmiş biri ne işi var dünyada? Bir daha neyine geleceğim de bu milleti neyini kurtaracağım? Bir şey kurtarman yok. Senin Kur'an-ı Kerim orada, peygamberin orada. Sen doğru yoluna git. Yap bir şeylerini. Fakat bunlar onun şey yapıyor. İlluminati ise şeytanın imparatorluğu için uğraşıyor. Yani şeytanın imparatorluğunda da işte bunların başlıca hedefleri dediğim gibi Edwin Weisspalt'tan kalma. Aileleri olması, devletlerin parçalanması, ailelerin, insanların, çocukların şeylerin olması. Artı bunların çeşitli ayinler yapıyorlar. Çocukları kanlarını içiyorlar, derilerine şey yapıyorlar. Yani o tür sapıklıklar da mevcut bünye içerisinde. Onlar da biliyor zaten bunu. Tamamen şeytanı ritüeli. Tabii şeytanlı ritüelleri kim söyledi ki ortada? Trump söyledi. Hani en başta yani bunlara karşı çıkan adam Trump bunları söyledi. Seçimlerinde söyledi. Daha öncesindeki olaylar var. Ben iktidara gelince dedi bir takım önlemler alacağım. Bunlarla ben savaşacağım dedi. Çünkü kilisenin adamı Trump'ta. Yani bizim o noktada tabii büyük zenginlik var. Olmuş yani bunlara rağmen gelmiş yani. Buna rağmen evet, ben seçimi kazanması, yani ben bu adama bir sürü davalar açıldı ve Amerika'da hani o dava olmazsa A davası olur, B olmazsa C olur. Birinden tutarlar bunu, seçime sokmazlar dedim ama parti arkasında durdu ve kilise parti dediler ki tamam. Bu arada bir de şey atlattı, suikast atlattı. O öbürküler şey değil ama gerçek suikast 13 Temmuz'da olandı. Kulağının yanından mermi geçti. Başkan adayı kadın o zaman büyük ihtimalle bu örgütün onların adayıydı. Ondan önce de Hillary Clinton adayıydı. Yani 2016'da biz gazetede Yeni Söz gazetesinde takip ediyorduk. Ve seçim zamanı kadın bir sene öncesinden başlamıştı Hillary. Neredeyse başkan olmak üzereydi. Ne zamanki olaya müdahale etti? Kim? Amerika Kiliseler Birliği'nin başındaki kardinal.
çıktı. Adam basın toplantısı yaptı. Ey Amerikan halkı dedi. Bu kadına oy vermeyin dedi. Hatta daha da aşağılayıcı bir ifade kullandı. Şeytana tapıyor dedi. Amerika için ve kilise için çalışacak olan Trump'a oy verin dedi. Bir anda anketler ki bir aydan az bir süre vardı. %10 önde olan Hillary seçimi kaybetti. Trump %10'u kapattı. 800 bin oy fark attı ve Amerikan başkanı oldu. Bu sefer hazırladılar Joe Biden'ı getirmiyor. Joe Biden tam böyle biliyorsunuz zarflar bilmem neler oylar mektup oylarıyla falan kazandı dediler. Halbuki pandemi yaratılmıştı o sırada ve pandemi döneminde Amerika'daki en büyük endüstrilerden bir tanesi şeydir. Kafe, restoran zincirlerinin şeyidir. 55 milyon insanmış çalışan. Evlerine yerlerine çekilmek zorunda kaldı ve tabii çok kıl payından kaybetti. Halbuki geçen sene kazanıyordu Trump. Ama ne oldu? Adam dedi ki 2024'de hazırlanacağım dedi. Ve adam hazırlandı 4 yılda. Ve bunlara Karşı olarak birbirlerine girdi. Tabii bu arada bir şey daha oldu. Bu küreselcilerin, bunlara tapanların en büyük bölümü de şeydir. Amerikan sinemasının meşhur oyuncularıdır. Çok büyük bölümü, müzik endüstrisindekileri. Ve ilginç olan şu, harp ile bunların villaların olduğu bölgeler vurdu. O Kaliforniya yangınları böyledir. Buradan o çıkıyor çünkü alev topları geliyor, vuruyor alev topları geliyor. Yani bayağı bir uzay filmindeki gibi lazer atışları gibi hiçbir şekilde evler yerler yanıyor. İnanılmaz. Adamın villası yanıyor, bahçesindeki ağaçlar yanmıyor. Evet. Böyle bir ilginç şey. Bazılarının villası hiç yanmıyor. He. Ayrıca içeride de şu oluyor, bazı ağaçların içi yanıyor. Yani böyle bir orman yangını falan ben yangında bulunduğum için biliyorum. Böyle bir şey yok. Ağacın içi yanıyorsa o zaman tamam bir kere harp silahının kullanıldığı bellidir. Demek ki Trump'ın açıklamalarında evet şu vardı. Bunlara karşıydı. Evet. O zaman Elon Musk da bilerek bir yanına aldı. Elon Musk da mı bunlara karşı? Elon Musk da karşı ki herhalde Elon Musk'dan yani ilginç olanı Elon Musk'ın bir teknoloji. Şimdi Elon Musk her türlü teknoloji var adamın elinde. Ve piyasaya bir şey sürüyor, başarılı da bir şey sürüyor ve demek ki teknoloji artık çözüldü. Ben Amerikan uzay sırlarına şunu yazdım da o zaman 2003'te. Dedim ki Amerikalılar uzaydan teknoloji aldı ve bunu çözüp hayata geçirmek, yaşama geçirmek için uğraşıyorlar dedim. İşte çip teknolojisi bunu gösteriyor. Küçücük bir çipe siz neler dünyaları sığdırıyorsunuz. Bugünkü dijital dünyada her şeyi yapıyorsunuz. Akşamları içeride millet oradan buradan bağlanıyorlar. İnsanlar konuşuyor, ediyor falan. Peki hiç kimse kaynağını düşünmüyor. Nereden çıktı? Şimdi baktığınız zaman bir son 10 yıla bakın patlamayı göreceksiniz. 2000'den bu yana bakın. Yani bu çeyrek asırlık süreçte 25 yılda nasıl bir gelişim söz konusu oldu ama son 10 yıldaki hızlanmaya bakın. Yani 2015'ten sonra müthiş bir şekilde dijital dünya hızlandı. Artık daha da hızlanıyor. Şimdi yapay zeka konumu oldu. Her işte yapay zeka anlaşılıyor, konuşuluyor, yapılıyor, gündeme konu. Siz bu teknolojiyi kendiniz arayıp nasıl bulurdunuz? Bir bana onu söyleyin. Kaç yıl sürerdi, kaç milyar dolar harcardınız? Peki abi bu çok eski bir örgüt. Amaçları belli. Evet. İnsanlığı yok etmek, şeytana tapmak, şeytanın krallığı oldu, hükümranlığı sürmek. Atatürk bunları biliyor muydu? Yok, Atatürk'ten sonraki devirlerdi. Değil mi? Tabii. Şöyle, şu noktada iki olay var. İkisinin başrolünde David Rockefeller var. Sene 1940 Almanlar inanılmaz işte Polonya'ya saldırmış. Derken Fransa ve elinde yani oraya saldıracak işte eski intikamlar şunlar. İkinci Dünya Savaşı başlamış. Ve bir gün New York'ta David Rockefeller bir akşam yemek veriyor ve dönemin gazetecilerini, gazete sahiplerini, yayın yönetmenlerini, dergi sahiplerini falan topluyor. Ve orada şunu anlatıyor adam. Şu projeyi söylüyor. Diyor ki Almanya bugün çok güçlü görülebilir diyor ama yani Amerika müdahale edince Almanya yok olacak diyor. Almanya diyor yok olduktan sonra diyor, yıkıldıktan sonra diyor, savaşı kaybettikten sonra diyor, yerini Amerika alacak, dünyanın jandarması Amerika olacak ve Amerika yeni pazarlar ve yeni ham madde kaynaklarını falan Amerika'ya gelecek, pazarlara gelecek diyor. Ve adam bunu seviyor. Sonra bazı gazeteler bunları yazınca, köşe yazarlar şu bu falan ortalık karışıyor falan. Adam sonra kapatıyor, inkar ediyor, kapatıyor konuyu. Birinci düşüncesi bu.
Sonra adam 17 sene geçiyor. Savaş bitmiş. Adamın dediği çıkmış. Almanya kaybetmiş. Amerika jandarma olmuş. Sene 1957. Dönemin Eisenhower denen Amerikan başkanı diyor ki ya diyor bakın ilginç bir şey. 2000 senesi geldiğinde diyor dünya nüfusu artacak. Dünya nüfusu artınca dünyadaki kaynaklar bize yetmeyecek. O yüzden diyor projeler açıklayın. Projeler hazırlayın bize. Jason Kardeşler örgütüne veriyor. Jason Kardeşlerin örgütünü kuran adamın başındaki adam da David Rockefeller. Gidiyorlar. 2 plan hazırlayıp geliyorlar. Dosyayı koyuyorlar. Diyorlar ki Eisenhower'a efendim diyorlar böyle böyle biz yeraltı şehirleri yapalım. Herhangi bir atom savaşından korkuluyor işte soğuk savaşta bu olabilir diye. Ve ondan sonra diyor yeraltı şehirlerine seçilmiş insanları toplayalım diyor. FEMA kampları. Evet FEMA kampları diye hala bugün geçerlidir. O karar kongre, meclis başkanı falan onaylarından geçecek. Pentagon'u falan öyle şey hemen alınamıyor yani. Ve o noktada kalanlar diyor, dünya üzerinde kalanlar diyor, işte salgın hastalıklar, savaşlar, terör, şu bu falan doğal afetlerle yok olsunlar diyor hani. İkincisi diyor gene yeraltı şehirleri yapalım, seçilmiş insanları toplarız ama gezegenlerde koloni kuralım. Şimdi ve bunu planlıyorlar. Ya 1957 senesinde o planı biz Türkiye'de açıklasak bize deli derlerdi. Millet herhalde gülmekten ölürdü. Adam ondan 2000 senesini düşünüyor. Lan 2000 senesine kadar zaten yaşamadı, öldü gitti Eisenhower. Yani o planlar bundan devam etti. 2000 senesini gören herif David Rockefeller oldu. 2017'de 102 yaşında öldük. Kendisi 1915 doğumluydu. Yani sonuç itibariyle versek, toparlarsak İslam dünyası Mekke Medine'ye sahip çıkmıyor. Çıksın diye de biz konuşuyoruz. Ama sanki Senelerdir. Ali abi iş işler geçti gibi geliyor ya. Gerçi asla geç değildir derler ama. Geç değildir ama adam burada Zaten tavırsı dikmiş adam. Yani dikmiş Allah'ın ama izniyle 32 tane daha gökdelen yapacak etrafını kapatmak için. Artı şu noktada yani şuradan gelen Hira Dağı'ndan onda bir gazeteci yazar arkadaşım söylediydi bir televizyon programında. Buradan Hira Dağı'ndan ilk şey gelen ayetin geldiği dağdan peygamberimiz olduğu mağaradan baktığınızda Mekke gözüküyor. Onun önünü kesmek için de dikilmiş bu. Oradan baktığında Kabe'yi göremiyorsun. Yani bakın ne kadar ince hesaplar var. Yani bunları böyle söylüyoruz, anlatıyoruz da kardeşim adamlar bunları gözümüzün içine baka baka koyuyor, yapıyor yani. Yapacak bir şey yok. ve dediğin gibi hiçbir İslam ülkesi de dur diyemiyor. Dur diyemiyor. Yani tek duracak şey dur diyecek Allah. maalesef. Yani Gazze'ye buralara sahip çıkamayan Gazze'ye sahip çıkamaz. Yani. Hiç anlatmasınlar. Ne yazık ki bu. O zaman Illuminati büyük bir örgüt. İşte para ve zenginliği içerisinde. Yıkılması mümkün olmayan bir Evet. örgüt. Ve kendi ideolojisindeki bütün herkesi de yanına almış. Tabii. Tepkileriniz ona bakın. Aslında bunu da Vatikan şeyi 60'larda çözüyor. Galiba 66-67 yıllarında İspanya'da bir Katoliklerin İspanyollar Katoliktir çok büyük bölümü de İspanya'da toplantıda şeytani bir örgüt olduğunu ve onların elinde çok büyük bir parasal maddi güç olduğunu insanları etkilemeye başladıkları o Vatikan'ın toplantısında kardinaller, papazlar, rahipler falan orada onlarla konuşuyorlar, uyarılıyor. Ama O müthiş zaman bir şey Vatikan bu örgüte konuyu tamamen biliyor. karşı. Karşı da işte maalesef yapamıyor. bir şey yapamıyor. Yani biz hep şey diyoruz, Vatikan güçlü bir ülke diyebiliriz. Yani güçlü, zengin. Evet. Milyarlarca dolar, 100 milyar dolar servet mervet falan ona para şey. Ama maalesef ellerinde. Ali abicim bu konular bitmez. Evet Tabii doğrusu. büyük uğraşlar sonunda böyle Illuminati hedefi İslam diye çok güzel ikinci baskısı olan bir kitap yazdın. Linklerini arkadaşlar aşağıya koyacağım. Alın okuyun deyin. Ali abinin birçok kitabı var. Özellikle ben Atatürk'ün kehanetlerini okudum. Şimdi Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul Sırları'ydı galiba değil mi abi? Evet. Onu okuyacağım. Yani çok kitabı var. Ali abi dedim ya baştan da hani birçoğunuz tanıyorsunuz zaten. Yıllarca araştırıyor. Belgelerle İşte. Yazıyoruz, anlatıyoruz. anlatıyor ki artık
akıllanalım. İnşallah başka bir programda Ali abiyle şeyi konuşmak istiyorum. Atatürk'ün kehanetlerini. Ali abi ama son bir 5 dakika şunu sormak istiyorum. Yani kafama takıldı. Şu an ben geçenlerde hatta şey paylaştım. İznik araştırmalarımı yapıyorum dedim. Baba dedim ismimi duymuş dedim, Evet. araştırıyorum diye geldi. Ne diyorsun? Bu İznik olayı nedir? Papa'nın İznik gelmesi. olayı yani Hristiyanlığın kutsal bir günü ve dönemi olacak. Yani dönemi derken İznik Konsülü 325'te toplanıyor ve Hristiyanlık yayılmış. Ve Orta Doğu'daki, özellikle Orta Doğu, Anadolu, Roma'daki tüm Hristiyan, o zaman daha patrikler seviyesinde ama kardinallik falan daha yok, böyle bir unvanlar, papalık yok falan. Onların toplantısını Konstantin düzenliyor. Şimdi Konstantin Roma İmparatoru oluyor. Fakat Roma İmparatoru olmadan önce 324'te Maximinius diye bir generalle savaşa giriyorlar. Güç savaşına Roman yakınlarında. Ve savaşa girmeden önce Hristiyanlık epey yayılmış. Yani epey bir zorluk şekilde. Çünkü birçok Hristiyanı da aslanlara atmışlar, öldürmüşler, asmışlar, idam etmişler falan. O noktada geliyor ve Konstantin diyor ki dönemin Hristiyan büyüğü olan zata, senin diyor Tanrına diyor, senin Tanrın bana diyor bu savaşta yardımcı olursa diyor ki o sıra 12 Tanrı'ya tapıyorlar. En büyük Tanrıları Jüpiter. Paganiz hepsi. Ve kazanırsam diyor savaşa senin dinine gireceğim. Senin dinini serbest bırakacağım. Ve bunun üzerine anlaşma oluyor. Tabi artık o Hristiyan büyüğü de herhalde dua ediyor ki Konstantin savaşı kazanıyor. Roma İmparatoru oluyor. Güç artık elinde. Fakat Konstantin şunu fark ediyor ki bunu bazı tarihçiler de geçtiğimiz günlerde tartıştılar. Konu onların da şeysi. Hristiyanlığın bir din olduğunu ve kitlelerin kontrol edilebileceğini anlıyor Konstantin. Diyor ki ama diyor burada parçalanma var, bozulma var, şey var. Çünkü Hz. İsa İncil diye bir kitap getirmedi. Ya sonrasında İncil'ler yazılır. Baktığınız zaman İncil'lerin ilk yazılışı 100-150 yıl sonradır peygamberden. Ya İsa peygamberden sonra. Ve o noktada ben diyor böyle bir İznik Konsili gibi yani böyle bir toplantı yapayım. Dini bir toplantı. Bu toplantıda ben diyor Hristiyanlığa şekil vereceğim. O zaman 400 çıkmış İncil'ler var. Çünkü her patrik bir tane İncil yazmış. İşte İsa'nın sözlerini toplamış, olayları toplamış falan. Ve finalde bu 325'e geliyoruz. 325'te İznik'te konsül toplanıyor. Hepsi geliyor. Yani çok insanlar geliyor. Ve tartışmalar başlıyor. Ve tartışmalarda Hz. İsa'nın pozisyonu konuşuluyor. O pozisyonda Tanrı'nın oğlu mu? 1. Tanrı'nın kendisi mi? 2. Kutsal ruh mu? 3. Yani bu düşünceler her taraftan oluyor. Fakat o arada bir adam geliyor. Ayrus diye. İskenderiye'den. O da diyor ki Hz. İsa diyor ne Tanrı'dır ne Tanrı'nın oğludur. Ayrus Hz. İsa bir peygamberdir, insandır. Tanrı tarafından gönderilmiş peygamberdir. Görevini yapmıştır. Ve ondan sonra işte çarmıh olayından sonra Tanrı'nın katına çıkmıştır. Ve bu adam bu konsülden, toplantıdan gönderiliyor. Adamı kovuyorlar. Avrus Mısır'a dönüyor. Birkaç yıl sonra da öldürülüyor hatta Mısır'da. Onun görüşü devam ediyor. Fakat buradaki sonuç itibariyle işte İsa tanrılaştırılıyor, Tanrı'nın oğlu oluyor. Bu kısım Hristiyanlar böyle inanıyor, o ona inanıyor ve finalde 4 tane İncil'e dönüyorlar. Bu çok önemli bir şeydir. Bugün Hristiyanlığın şekillendirildiği toplantıdır o. 325. Ve bugün 2025. İznik'te Yapılan. Bugün 2025. Ne oluyor? 1700. yıl. Ben son 2 yıldır söylemeye başladım. Evet. 1700, 2025'e dikkat edin. Oraya gelecekler. Mesela hakikaten ben söyledim. Mayıs ayında Papa gelecek. Orada ayin yapılacak. 1700. yıl kutlanacak. Hatta Vatikan 2 kardinal 102 tane papaz gönderdiler. Çalışmalar yapmaya başladılar. Geçtiğimiz günlerde de Patrikhane'den Bartolomeos da gitti. Haliyle büyük ihtimalle Bartolomeos'un papanın hazır olduğu bir ayin olacak. Yani Hristiyan'ın o kutlanma şölesi. Yok, Mayıs ayının içerisinde yani plan budur. Bir ritüel mi yapacaklar abi?
Efendim? Ritüel mi yapacağız? Ritüel değil de yani ayin olması lazım. Çünkü 1700. yıl yani oradan çıkılan bir şey. Yani oradaki kararlar, Konstantin'in aldığı kararlar ki paganizm kökenlidir zaten, birçok Hristiyanlıkla inançta paganizmden bağlantılar vardır. Mitra dilinden alınan örnekler vardır. Osiris'ten, Mısır dininden olan şeyler vardır. Ritüeller vardır. Yani şey içerisinde toparlandığın zaman bunlar vardır ama Hristiyanın ana düşüncesi de Hz. İsa'nın geri döneceğini beklemeleridir. Onu Yani da demek zaman ki Papa gösterecek. geliyor, İznik'te bir işte ayin yapacaklar. 1700. yılında 1700. yıllık öyle kutlanacak yani. yapacaklar. Ali O, abi çok değerli bilgiler. Bunlar evet yani inşallah izleyenlerimiz benim korkum şu. Yani inşallah Papa'dan sonra bir deprem olmaz o bölgede. senle Ona korkuyorum. inşallah bir gün Yani abicim harp Harbın, teknolojisiyle evet, o onunla ilgili de iklim bir kitabım silahı. vardı. Onunla Harbın Hedefi Türkiye'de var. Harbin Hedefi Türkiye adlı kitabı da arkadaşlar koyacağız. Yani Ali abim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim. Evet. Yani ziyaretçiler ben her hafta biliyorsun cumartesileri böyle keşif videoları çekebiliyorum. Bu hava şartlarından dolayı bu hafta gidemedim. Sağ ol var ol sen de beni kırmadın. En azından Estağfurullah. ziyaretçileri bu akşam bir Şeyler bilgilendirme ve yaptım. senin gibi değerli bir yıllarını vermiş Sağ ol. araştırmacı. Şeyimiz Arkadaşlar var. altta da İyi gelir. Ali abinin Instagram adresi yazılacak. Ayrıca açıklama linkine de Ali abinin Instagram'ını, YouTube sayfasını koyacağım. Takip edin. Bu değerli kitapları okuyun. Ali abi son kez Ziyaretçiler kanalı izleyicilerine ne demek istersin? Vallahi sağ olsunlar. Bakın, kitap okusunlar. Araştırsınlar. İnternette de baktıkları zaman analiz etsinler. Yani bir konu hakkında bir bilgi aldığınız zaman diğer kitaplara bakın, karşılaştırın ve oradan analiz yapın. O zaman daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Körü körüye bağlanmamak gerekiyor. Ali abi çok teşekkür Ben ederim. de teşekkür ediyorum. Evet dostlar, bir videonun sonuna daha geldik. Bu hafta böyle bir güzel Ali abiyle hoş bir sohbet geçirdik. Güzel bilgiler, güzel değerli bilgiler aldık. Soruyorsunuz. Diğer dosyalarımız devam ediyor, araştırma dosyalarımız devam ediyor. İnşallah Ali abiyle harp teknolojisi, Atatürk'ün kehanetleriyle ilgili videolar yapacağız. Yine aşağıda Ali abinin Instagram adresini görüyorsunuz. Instagram'dan Ali abiyi takip edin. YouTube linkini koyacağım açıklama kısmına. Videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Önümüzdeki hafta yeni yerlerle, yeni keşiflerle karşınızda olacağız. Araya böyle dönem dönem Zihin Atlası programımız devam edecek. Dönem dönem konusunda uzman kişilerle sohbetler yapıp sizlerle paylaşacağız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun.